Herkes burada mı? Daha tam gelmemiş arkadaşlar ama olsun, canlı yayın başladı. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat konuğum, ve kendisiyle ünlüler dünyasının şöyle bir tozunu atacağız ve merak ettiğiniz her şeyi kendisine soracağız. İpekciğim, hoş geldin canlı yayınıma. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica Nasılsın Bilal abicim, iyi misin? Yine İyiyim. dedikoduları toplamışsındır, bulmuşsundur yine bir kaynaklar diye düşünüyorum. Evet, evet. Bizde magazin haberi çok. Tabii bunların Biliyorum. bir kısmı da dedikodu oluyor. Ama elimizde somut haberler de var, somut delillere dayanan. Bu arada Kıbrıs'ta denize girilebiliyor mu hâlâ? Evet, bugün 30 dereceydi. Yani 29-30 gibiydi. Dün de öyleydi 29-30. 2-3 gündür mükemmel ötesi sıcak. Hatta dün Evet. Türkiye'de çok soğukmuş hava. Hatta İstanbul'da yağış olmuş, fırtına olmuş galiba. Bir de deprem olmuş üstüne üstlük. Ya, Ama, şöyle söyleyeyim, daha evet deniz mevsimi devam ediyor ama biz, Türkler girmeyiz. İngilizler çok girer bu mevsimde. çok güzel. Yağmur bugün de biraz evvel yine başladı İstanbul'da. Eee Hava nasıl peki? Ya, hava, bugün 19 derece civarındaydı. Akşamları artık serin oluyor. İdare Hıı. eder şimdilik. Şimdilik idare eder. Buna da şükür. Sonbaharın da güzelliği bir başka, biliyorsun. Doğru, doğru Evet. söylüyorsun. Peki Söyle canım, bakalım bugünkü konularımız nedir? dün akşam bir gala vardı. Çağatay Evet, Ulusoy'un Çağatay Ulusoy'un bir sinema filminin, galası vardı. Onu tamam. konuşalım istiyorum. Çağatay Ulusoy bu galaya, dün akşam, düzenlenen bu, galaya, Çağatay Ulusoy'un sevgilisiyle geldi, Aslan Malboro. Evet, Eee, A biliyorum. Aslan Malboro'yla 2 yıldır birlikteler. Netflix'teki Kübra dizisinde, tanışmışlardı ve, o dizide bu kız oynamaya başladığı zaman 10 yıllık bir sevgilisi vardı kızın. Kız, Evet, İTÜ'de gıda mühendisliği bölümünde okurken, o çocukla tanışıyor. Sonra çıkmaya evet, başlıyorlar, sevgili oluyorlar. Okul bitiyor, sevgili olarak devam ediyorlar. 10. yıllarını doldurunca, işte, karşısına Çağatay çıkıyor bu Kübra dizisinde ve Çağatay'a aşık oluyor. Çağatay için o sevgilisini bıraktı bu kız. Eee, merhaba Banucuğum. Evet, Şunu söyleyeceğim, Çağatay Ulusoy bugüne kadar hep sevgililerini gizlerdi. Hatta, eee, 6 yıl birlikte olduğu Duygu Sarışın'ı bile hiç, gazetecilerin karşısına çıkarmadı. Birlikte bir evet foto biliyorum. Hatta şunu da, bana soruyorlardı o zaman. İşte, Evet, daha önceki sevgilisiyle hiçbir yerde ne basın olsun ne, işte, ne bileyim medya grubu olsun hiçbir yerde yakalayamamış ve hiçbir zaman hiçbir kareleri, fotoğraf kareleri evet. yokmuş ama bu sevgilisiyle var. Neden diye sorduklarında hatta arkadaşlarımın arasında da bir kritik yaptık biz. Ben yani siz bana soruyorsanız önce ben sizin fikrinizi alayım. Neden? Sonra ben kendi yorumumu yapmak istiyorum. Teşekkür Ben de ederim sana Esma Hanım. Hıh. ben de sana tam bunu soracaktım, işte, senin Tamam. arkadaşlarınla konuştuğun konuyu soracaktım. Evet, Çağatay Ulusoy 5-6 kızla bilinir, adı çıkmıştır ama ben evet, bir doğru, o doğru. yani, üf, of, 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 of. Ama genç, yakışıklı, kariyeri de çok fazla, çok iyi bir insan, bir erkek. Tabii ki kızlar mı böyle olur? Yani çok mu sevdi, çılgınca mı sevdi? Kız buna diğer kadınların veremediği neyi verdi? Yani aslında kadın olduğun için ben sana sormak istiyorum. Doğru, Bu haklısın. bu Ben şöyle yanıt bu verebilirim. Yani, Evet, aslında şimdi eski, kız arkadaşlarıyla ya da sevgilileriyle, hani, böyle, eee, üstünkörü bir birliktelik gösterebilir dışarıda ama sonuç itibariyle bunun olmasının sebebi mutlaka bunda bir şey bulmasıdır. Yahut da öbürlerinde olmayan bir özelliğin bunda olmasıdır ya da çok zor olduğunu ya da, kadın ne zaman kendini erkekten çekerse ve kendini değerli hissettirirse erkek her zaman gerçekten onun peşinden koşar. Dolayısıyla bir bayanın ya da bir hanımın, bir erkekle ilgili ilişkisinde bu evlilik olsun ya da özel hayatıyla ilgili olsun, birlikteliklerinde, eğer bir kadın çok fedakâr ve çok verici davranırsa her zaman kaybeden taraf olur.
Ben inanıyorum ki bu hanımın da bulduğu şeyler çok değişiktir. Yani, zorluğunu görmüştür onun, öyle söyleyeyim. Öyle mi? Ulaşılamaz olduğunu görmüştür. Kadın da kendine onu değerli hissettirtmiştir ki dolayısıyla Çağatay da bu ilişkide ısrarla resim gösteriyordur ve gerçekten büyük bir aşk patlaması olabilir. Çünkü çoğu zaman gördüğümüz aşkların çoğu sahte zaten, yalan aşklar. Evet, Yani evet. o filmlerde gördüğümüz aşklar gibi artık aşk yok. Onun için ben evet, birbirlerini sevdiklerini ve aşık olduklarını düşünüyorum resimlerden. Çağatay hiçbir zaman böyle bir şey paylaşmazdı. Hiç, hiç, hiç. Paylaşmazdı. Yani Bak, en ciddi ilişkisinde bile paylaşmazdı. Herhâlde aklı yerinden oynadı diye düşünüyorum. Gitti yani. Çok kaptırdı kendini. bu kızla çıkmaya başladığı zaman da bir yurt dışına beraber tatile gittiler. Dönüşte İstanbul Havalimanı'nda o haberi hatırlayabiliyor musun bilmiyorum. Bizim muhabirimiz söylemezsem olmazdaydık o zaman. Bizim muhabirimiz Hı. havalimanında onları karşıladı. Asla Marlboro öndeydi 100 metre kadar. Ona Evet. mikrofon uzattı. Onunla röportaj yaparken Çağatay çok gerideydi. Gördü gazeteci röportaj yapıyor sevgilisiyle. Vın kaybolduk Çağatay. Gelmedi, yok oldu Çağatay. Bıraktı kızı orada havalimanında. Terk etti orada gazetecilere yakalanmamak için. Yani o zaman daha henüz kafasında oturtamamış demek ki ilişkiyi. Ama şimdi geçen gün bu kızın tiyatro gösterisi vardı, galası vardı. Asla Marlboro'nun gitti orada en önde izledi sevgilisi. Hatta bir şampanya götürdü kulise kutlamak için ekibi. Şimdi de kendi galasına çağırıyor. Birlikte sarılarak poz veriyorlar gazetecilere. Yani Evet, her Çağatay yerde bütün gazetecilere resimler veriyorlar, görüyorum ve boy boy ve hiç çekinmeden, sanki böyle inanılmaz büyük bir aşk ibaresinde hep böyle yayınlarını görüyorum. evet, değerli izleyenler, ünlü astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi diyorum ben ona, İpek Canbulat'la o çok merak ettiğiniz Teşekkür konuyu ederim. rica ederim. Konuyu da konuşacağız. Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir, Onur Akay'ın haberindeki gibi evliliğe doğru giderlerse bu evlilik gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Sizler için baktı yıldızlarına. İpek Canbulat biraz sonra konuşacağız. Onu da Çağatay konuşacağız. Evet, doğru. Afra'yı konuşacağız, merak etmeyin. evet, Biliyorsunuz ben de onları çok seviyorum ve birbirlerine her yayınımda da söylüyorum. Kendi kişisel duygularım da onlar. İnşallah birlikte olurlar. Ben, aşka benim çok saygım var, çok hürmetim var ama gerçekten değerli olan aşklara, hürmetim var. Yani, İlişkilerinde ikisinin de birbirlerine bakış şekilleri umarım ki bir ömür boyu olur. Ben gerekli olan enerjiyi valla beyinsel kuantum yoluyla hep böyle yüklüyorum. Çok da birbirlerine gerçekten yakıştırıyorum. peki Eee, Dediğim gibi hep mutlu olsunlar inşallah. Sonları bana hayırlı, merak etme, yayına kadar konuşacağım onları, anlatacağım. konuş, konuş lütfen. Bana da yükle o enerjiden. Olumlu Merak etme. enerjiden Bugün yükle. bak, Benim bugün inanılmaz evet, sıfır bir enerjiyleyim. evet. Misafirim vardı. İstanbul'a göndermek için sabah 4'te uyandım ve hiç uykusuzum. Ama dedim ki ya sen ne uykusuz hallerle 5 gün üst üste televizyonda geceleri yayın yaptın İpek. Yani bu mu seni etkileyecek dedim. Vallahi onun için geldim yani. Hoş geldin, hoş geldin. Bu Hoş arada ben bulduk. Çağatay Ulusoy'un çapkın olduğunu yazınca sosyal medyamda bu haberiyle ilgili bir video çekmiştim öğlenleyin, Hı, paylaşmıştım Instagram'da. Bana dediler ki birkaç kişi yazdı. Çağatay Ulusoy fanları onlar biliyorum. Çağatay Ulusoy hı. çapkın mı ya? Ne çapkınlığı ya filan. Arkadaşlar sizin bildiğiniz o kadar az şey var ki. Peki çapkın değilse 1900 yok hayır 2012 senesinde haziran ayında şimdi gününü hatırlamıyorum. Çeşme'de sabaha karşı bir Teşekkür ederim canım. şezlongun üzerinde Berrak Tüzün Ataç'la sarmaş dolaş gazetecilere yakalanmadı mı Evet, Çağatay Ulusoy? yakalandı. Yakalandı. Yani, çocuk bu yaptığı normal bir davranış mı? Ama tekrar söylüyorum, delikanlı adamdır, yakışıklı, kariyerli. Her kadın, onunla arkadaşlık yapmak ister. Berrak Tüzün Ataç da istemiş. Onlar da yersizlikten herhâlde şezlongun üzerinde birbirlerine sarılmışlar. Eee, yani dediğim gibi çok az şey biliyorsunuz, takip ettiğiniz oyuncularla ilgili. Ama şu andaki hareketi, şu andaki yaptığı davranışı
Çok güzel, herkesin takdir ettiği, tek eşli, Aslan Balmora'ya da aşık bir delikanlı görüyoruz. Allah Keşke de mutlu etsin. sonuna kadar bence öyle olabilse. Ben bu erkekler mesela hep tek eşliyim derler ama pek de Evet. açıkçası inanmamak lazım yani ve ben erkeklere pek güvenmiyorum bu konuda. Sen güveniyor musun? Ben, erkekler için hem cinslerim için bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra bana, yani çok şey yapıyorlar, darılıyorlar, gönül koyuyorlar. Ama yani, konuşmamız gerektiği zaman da doğruları konuşuyorum. Biliyorsun sen beni yıllardır. Yıllardır Evet. biliyorsun. Bak şimdi de doğruları konuşacağım. Dün, Fatih Ürek'in, durumuyla ilgili konuşurken arkadaşlar, eee Nalan Hanım bir açıklama yaptı. Hastaneye gittiğini, onu anlatacaksın sanıyorum. Senden evvel davrandım. Evet, Hastaneye gittim, bana tepki evet, verdi, konuştum, gözlerini oynattı dedi. evet, evet, Dolayısıyla ben de hatta ikimiz aramızda bu olayın bir kritiğini, konuşmasını yaptık. Siz bana dediniz ki ya İpek evet. böyle böyle yani bu hastaneye gitmiş. Gerçekten çok iyi şeyler hissediyorum. Fatih yaşıyor, gözlerini kıpırdatmış, Doğru, konuşmuş, Nalan gülmüş, Aksoy. ona tepki Evet, göstermiş. Ne evet. dedim peki ben sana ne dedim Bilal abicim? Söyle Ya bakayım. sen bana dedin ki Nalan Aksoy, o yoğun bakıma yanı başına nasıl girebildi? Buna müsaade etmezler ki dedin sen de bana. Ben de dedim ki Nalan Aksoy İstanbul Cemiyet'in, sosyetenin önemli bir ismi. Çok tanıdığı insan var. Orası da özel hastane. Özel hastanelerde bazı ayrıcalıklar tanınabilir bazı insanlara dedim. Sen dedin hayır olmaz Bilal abi Hayır, ben bu mümkün değil, olamaz dedim. Oraya anca olamaz. akrabaları ve ailesini çağırırlar. O da neyle Evet, ilgili? Çok ağırsa, gerçekten artık, hani, bazı entübe edilen hastalar vardır ya, bu evet, hastalarla ilgili ama ben de sonra dedim ki, "Bilal abi" dedim, "mümkün değil, bu işin altından bir şey çıkar." dedim ve devamını sen anlat. Fatih Ürek'in menajeri seni aradı. Evet. evet, dedin ama ben bu haberi nerede okudum? Türkiye'nin en büyük gazetelerinde okudum. Milliyet'te okudum, Sabah'ta, Hürriyet'te okudum. Nalan Hı Aksoy'un hı. açıklamalarını. Fatihçiğimin Evet. yanına girdim. Aramızdaki bazı, esprileri ona söyledim, fısıldadım. Uyuyordu, mışıl mışıl uyuyordu. Yanı başındaki bir koltukta uzanmış da uyuyor gibiydi. Benim esprilerimi, duyunca gözlerini Tepki kıpırdattı, verdi, gözlerini kirpiklerini oynattı ve oynattı. çok mutlu Evet, oldu. Güldü, çok "Eski mutlu oldu günlerimiz filan. aklına geldi." dedi. Evet, bu da Sabah gazetesinde, Hürriyet gazetesinde yazan bir haberdi. Ben de bunu Evet. video olarak çektim, yayınladım ama sen buna itiraz ettin. Hayır, öyle bir şey olmaz Ettim diye. çünkü öyle bir şey olamaz. Hele ki bir Evet, hospital gibi bir hastanede, yani yoğun bakıma ben de orada yoğun bakımda kaldım. Gerçekten 3-4 gün. geçmiş olsun, Hatta geçmiş Fatih ile olsun. birlikte yan yana odalardaydık. Aynı tarihte Geçmiş operasyon olsun. Ne oldu. oldu? Neden, neden? Yok, yok öyle bir şey değil artık o sıradan bir ameliyat, tüp mide ameliyatı. Ha, peki O anladım. dönemde evet, Fatih ile birlikte aynı kattaydık. Hatta Fatih birtakım sıkıntılar yaşadı. Hep ölümden dönüyor Fatih, hep ölümden dönüyor. Ben Tabii, inanıyorum ki nasıl mide ki tüp mide ameliyatı. ameliyatında ölümden döndü, bundan da dönecek diye düşünüyorum Bilal abi. Evet. Dün gece ben, oturdum Fenerbahçe'nin maçını seyrediyorum. Bir telefon baktım Mert Silv arıyor. İii, Fatih Ürek'in menajeri. "Mert nasılsın? Nasıl Fatih'in durumu?" "Bilal abi, bunu yapmamalıydın." "Ne oldu? Ne yaptım ben?" dedim ya. "Ne yaptım Mert?" dedim. "Hayrola?" "Ya abi" dedi, "sen bir video çekmişsin. Nazan Aksoy'un, işte, hastanede Fatih Ürek'in yanına girdiğini, ona esprilerini, aralarındaki esprileri söylediğini ve Nalan Aksoy'un Fatih Ürek'in de gözlerini kırpıştırarak ona cevap verdiğini, anlatmış. Evet dedim bu Nalan Hanım'ın kendi ifadesi, kendi sözleri. Yok abi bu gerçek değil dedi ya. Nalan Aksoy odaya girmedi, yoğun bakımda yanına gitmedi, gidemedi, dışarıdan baktı. Doktorlar öyle bir şey yapar mı dedi abi dedi ya. Yok öyle bir şey dedi. Ne olur dedi. Bunu düzeltelim dedi. Böyle bir şey yok. İnsanlar yanlış anlıyor. Sen çok seyredildiğin için ben dedim gazetelerde yazıyor. Abi gazeteleri okumaz insanlar. Senin videonu seyrediyorlar. Beni arıyorlar, yorumlar yapıyorlar filan. Ne olur abi bunu tamam Mert dedim düzeltelim dedim. Ben onu düzelttim ama şaşırdım da şimdi Nalan Hanım, Bak Nalan şimdi Aksoy. mesela Gaye yazıyor alttan, Gaye Çıral. En Evet, yakınları bile almazlar yoğun bakıma. Muhtemelen insanlara umut vermek ya da gündem yaratmak istedi diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta sana sordum dedim ki bu hanımefendi kim? Sen dedin ki bana çok hani önemli arkadaşlarından biri ama Mert Siliv'de ne demiş? Hayır öyle bir şey yok. Çok yakın değiller de hani sadece onun her konserinde ya da her programında gitmek isteyen birisiydi demiş. Öyle biliyorum. Ama ben reklam olduğuna, yani reklam yapmak ya da gündeme gelmek için
Gaye Hanım'ın dediği gibi, aynı fikirdeyim. Onun yazdığınla aynı fikirdeyim. Evet, Mert Seviv de dedi ki yani çok çok yakın arkadaşı değildi dedi. Bilal abi dedi. O konserlerine gelmek istediği zaman Fatih dedi gelsin derdi dedi. Gelirdi dedi ama öyle çok sırlarını paylaştığı bir arkadaşı olacak kadar yakın değildi dedi. Ve dedi e, Nalan Aksoy evet İstanbul Sosyetesi'nde bir isim. Kendisi önemli insanlarla evlilikler yaptı filan, boşandı sonra. Tanınmış bir isim. Ama Evet. buradan ben de sana sorayım o zaman. Yani buradan bir kendisini öne çıkarma gayreti mi bu? Yoksa hep karamsar haberler var ya Fatih Yürek'le ilgili. O Şimdi haberleri bu hanımefendi magazinci değil. Bu hanımefendi değil. televizyon dünyasında bir star değil. Dolayısıyla sosyete Televizyonlarda camiasında televizyonlarda bir yarışma programında jüri üyeliği yaptı. Pardon, evet, sen devam et lütfen. bakın ben bile bir televizyoncu olarak 27 sene bu işe yani Evet, bu meslek içerisindeyim. Televizyoncuyum ama ben bile hanımefendinin televizyona çıkıp da program yaptığını dahi şu an sizden öğrendim. Şöyle evet. söyleyeyim, gündemde kalmak. Bazı insanların bakın bunlar maddi olanaklarla ya da maddi çıkarlarla da doğru orantılı değildir. Yani bunun parayla pulla da bir alakası yok maddiyatla. Tamamen manevi durumunu güncellemek için yapılmış bir şey olabilir yahut da ön plana çıkıp gündemde kalabilmek savaşıdır bu. Ön plana çıkıp gündemde kalabilmek Evet, savaşıdır, evet eee, öyle yani. savaşıdır diyor. Mert Siliv de bu arada peki dedim Fatih'in durumu nasıl? Abi dedi bildiğin gibi stabil. Cuma akşamı ne oldu dedim. Neden cuma akşamı doktorlar birdenbire yakınları gelsin, görmek isteyenler gelsin. Hani son kez Evet, gelip çok güzel bir görsünler. soru. Evet son kez gelip görsünler arkadaşlarına der gibi niye çağırdı insanları, ünlüleri, dostlarını doktorlar? Cuma akşamı dedi septik şoka girer gibi bir durum oldu abi dedi. Toplu organ yetmezliği yani vücudun tamamen çökme durumu Tansiyonu düşmüş. ve ondan sonrası Allah korusun yani septik şok demek biliyorsun geri dönüş çok zor. Ama böyle vakalarda böyle bir tablo görünme ihtimali olurmuş dedi. Fakat dedi doktorlar hemen müdahale ettiler. Geriye getirebildiler ilaçlarla onu önlediler dedi septik şok olayını dedi. Çok şükür hayatta bizimle devam ediyor dedi. Nefes alıyor veriyor kontrol altında dedi. Ben abi onu öyle görünce septik şoku duyunca ben dedi doktorlar herkesi dedi seferber edince yakınlarını arayın çağırın falan diye dedi. Tansiyonum fırladı. Ben acil servislik oldum. 20'lere yükseldi tansiyonum. Çok kötü oldum Hı. Bilal abi dedi. Çok şükür dedi. Şimdi kendime geldim. Lütfen dedi bu konuyla ilgili gerçeği söyleyin. Halkı, böyle Evet. yönlendirip de, hani, yanlış yamalak şeyler söylemesinler. Hastanenin açıklaması ya da hastanenin, eee, onayı olmadan da herhangi bir şey biz söylemiyoruz demek istedi herhâlde size. Siz de onu söylediniz. Aynen öyle. Mert'e söz mü verdin yani? Onu söylemek istiyorum. Hani bu Tabii tabii. olayı Tabii tabii anladım. ben bu konuda bu hanımefendiyle ilgili paylaştığım postu kaldırdım. Yani bu hanımefendiyle ilgili bir post İyi paylaşmıştım ben. yapmışsın çünkü Mert çok O yani çok donanımlı, çok tabii, inanılmaz tabii, iyi bir tabii. menajer. Çok başarılı. Bunun gibi zaten bir tane daha var. Başka da üçüncüyü tanımıyorum. Bilmiyorum Ve Türkiye'de ve Mert ama Mert ne biliyorsun derse o olur. yaklaşık 30 yıldır da, Fatih'le beraber çalışıyor. Yani Biliyorum, benim gençliğimi biliyor. Ta Paparazzi döneminde biz biliyorum. tanışmıştık. Mert Silivri çok başarılı, bir insan. Peki sevgili, arkadaşım İpek, ünlü astroloji uzmanı İpek Can Bulat, Afra ve Mert konusuna geçmeden önce Evet, bana bir bilgi geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Bunu bir paylaşabilirsiniz. iddia Ha, olarak söylemek istiyorum. Dilan Çıtak Maslak'ta bir restoranta gidiyor arkadaşlarıyla birlikte ve orada yemek yiyorlar. 12 bin lira hesap geliyor. Tartışıyor, itiraz ediyor, tartışıyor, müdürü hı. çağırıyor, müdüre de biraz fazla çıkışıyor ve, olay sonra tatlıya bağlanıyor. Bu hesabı ödüyor ama bayağı bir orada gürültü patırtı çıkıyor. Bunu niye söylüyorum? Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in, kızı.
Onunla ilgili son zamanlarda böyle çeşitli haberler yayınlandı ya, işte uçakta Evet, evet, evet. hostesle kavga etti, Bodrum'da polisle, tartıştı filan. Yine böyle bir Tartıştı, evet. agresyonu yüksek, bir haber geldi onunla ilgili önüme. Bunu da burada, söylemek istiyorum. O masadaki, yan masadaki birisinin bana verdiği bilgidir bu. Sen, Dilan Çıtak'la hiç başına bir sıkıntı gelmedi değil mi? Bir yerde bir, Ay, tartışma hayır, hayır, filan. asla onunla olmadı herhangi bir sıkıntım. Yani, şöyle söyleyeyim, bir Heh, defa, eee ben yadırgıyorum onun hareketlerini açık konuşmak gerekirse, şey yapmıyorum, yani, bir, tamam ne olursa olsun İbrahim Tatlıses onun babası. Hani, böyle, evet, babasına bu kadar düşman olmak, babayı bu kadar babasının sayesinde varlığını inkâr ediyorsa bir insan, o insan hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama çok da ilgi alanıma girmiyor açıkçası. Çünkü tarzlarımız farklı, öyle söyleyeyim. evet. Tartışmalarla gündeme gelip hep böyle bir spekülasyon, hep böyle bir, ne bileyim, bir hareket, bir şeyler, insanları öyle etkileyemezsiniz. İnsanları başka türlü etkilersiniz. Doğru söylüyorsun. İşlerinle, çıkardığın Ya, bir şarkıyla, işinle etkile bizi. başarılarınla. Yani mesleğinle, işinle etkile bizi. Evet, 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 evet. Bu ünlüler kimler yükselecek, kimler düşecek? Sizler için ünlü astroloji uzmanı İpek Canbulat buna da baktı arkadaşlar. Ünlülerin haritalarına baktı. Bu ciddi bir Şimdi, çalışma gerekiyordu. Kısal Bilal olsun abicim çok kendisi. güzel bir soru. Evet, Aslında bunu daha önce yine konuşmuştuk aramızda. evet, Ama benim hep söylediğim şey var, stabil olan. evet, Yine de bir tık da olsa zaten yükseleceği kadar yükselmiş ama stabil olan, bir tık da olsa yükselecek olan tek isim Melek Mosso, öyle söyleyeyim. öyle mi diyorsun? Melek Melek Mosso. Mosso mu gördün? Melek Mosso. Gerçekten, sahnesini izledim. İyi bir müzisyen, çok güzel flüt çalıyor. Dansları mükemmel, şarkıları güzel, enteresan bir ses tınısına sahip. Ben Evet, Melek Mosso'yu beğeniyorum, öyle söyleyeyim. Melek Melek Hanım da Mosso'yu. yazmış. İpek Canbulat yayınlarda isim analizi yaparken tanımıştım, gördüm. Çok sevindim. Hoş geldiniz Melek Hanım. İpek Evet, hoş geldiniz. isim Ya, analizi şöyle yapıyorsun söyleyeyim. da bana Heh. niye bak benim ismimi niye analiz etmiyorsun? Alacağım olsun senden. Benim ismimi de analiz et sonra. İsmini aslında Melek Hanım yanlış yazdı. Gece saat 11 ile 2 arası Evet, yaklaşık bir 10 seneyi geçti. Yani bir evet, 12-13 sene kadar falan televizyonda enerjiyle ilgili program yapardım. Yani isim analizi çok yapmazdım. Hani sorarlarsa özel olarak ismimin manası nedir ya da nedir, şu nedir? Mesela genelleme söylerim işte Ayşe ismi çok çilekeştir. Evlatlarıyla ilgili hep sıkıntı yaşar. İşte Fatma evet. ismi şöyle yapar. Bunları anlatırdım ama sadece isim analizi yapmazdım. Ben yıldıznameye bakardım programda, gece Yok, programlarında. bana aşk maşk yapmana gerek yok. Ben aşkımı buldum, hayatımın aşkını. Bundan 15 sene, Ya 17 Bilal sene evvel. abi. Kaç sene oldu Şebnem? 20 sene oldu değil mi ya? Oo, 21 sene Şebnem mi? Hanım'ı 21 mı sene. söylüyorsun? Evet, 21 sene oldu diyor. Bak ben hala o Daha olsun senedeyim. inşallah. Nice 21 daha sene. uzun seneler olsun. Evet, evet. Duyuyorsun değil mi? Duyuyor. Çok teşekkür ediyor Şebnem de. Bana şeye bak yani bakarsan mutluluk, huzur Bence bunlar hayır, yani. ona bakmak istemiyorum. Ben hep gündemde kalmanı istiyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Çünkü benim normal branşım astroloji ve enerjiyle alakalı olduğu Evet, için seni ben hep televizyonlarda görmek istiyorum. canım benim Gerçekten inşallah. görmek istiyorum. İnşallah hep beraber Ama inşallah kendine hep beraber yapışan burada. partnerlerinle. Anladın değil mi ne Tamam, demek istediğimi? anladım. Anladım. Peki Sansasyonlu değil, sansasyonu olan, partnerlerinle değil. Kendine yakışan, bu sansasyon işi bilen, sabah 7'de uyanıp gece yarılarına kadar, gerçekten bu işleri araştırıp sosyal medyada da bunları paylaşan, işinin gerçekten piri olan bir insansın, öyle söyleyeyim. çok teşekkür ediyorum canım benim. Rica Melek ederim. Melek Mosso'dan başka kim yükselecek? Geleceğini iyi gördüğün Şöyle söyleyeyim, kim bir var? defa ilk isim Melek Mosso yükselecek, bir tık yükselebilir. Dediğim gibi yükseleceği kadar yükselmiş. Yine gündem bu seneler içerisinde kalacak olan tek isim Ajda Pekkan'dır. O da Öyle kendini mi? konuşturtturacak. İnanılmaz, bakın bir şey söyleyeyim mi? Bakın Ajda gerçekten büyük bir star. Ben, geçenlerdeki yayınımızda bana sordunuz. Ben hayatımda hiçbir kadın kıskanmam. Kıskanmadım çünkü genelde hep kıskanılan kadın olmuşumdur. O da başarımdan dolayı, işte erkek gücü, kudreti olmasından dolayı. Yoksa güzelliğimde ya da herhangi bir şeyimde iddiam hiçbir zaman olmadı. Çünkü zaten yaşım başımı almışım ben. Ama şöyle söyleyeyim, mesela baktığımda Ajda'ya
Gerçekten, hakikaten bu kadın bu fiziğe nasıl sahip ya, bu fiziği nasıl muhafaza ediyor diye Ya, düşündüğüm tek isimlerden biridir o yaşta. Öyle ya. söyleyeyim. Çok doğru söylüyorsun. Ya, Çok doğru söylüyorsun ve Ajda Pekkan'la ilgili daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorsun, öyle mi? ya, Ajda Kadıncağız. Pekkan'la ilgili daha bakın zaten diyorum ya bu bahsettiğim insanlar değişik isimler ama mesela şunu söylemek istiyorum, Ebru Gündeş'i de konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ebru Gündeş'in de sahnesi çok güzeldir. Evet, İnanılmaz harikadır Ebru evet, Gündeş de. evet, Ama biliyorsun ki son zamanlarda birtakım sıkıntılar yaşadı. İşte onu da hatta geçtiğimiz yayınlarımızda konuştuk. Eşi, aldattı dediler. Sonra dedik yani nasıl olur ya Ebru Gündeş dostça ayrılıyor. Aldatılan insan dostça mı ayrılır dedik. Evet, evet. dostça ayrılmaz aldatılan insan. Cezasını verir, biletini keser öyle gönderir. Ebru, Bravo. hiç öyle bir şey yapmadı ama ben ilahi adalete inandığım için Ebru Gündeş de geçmişte bu beyefendinin yuvasını yıkmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Dolayısıyla eşi O şekilde televizyonlara iddialar çıkmıştı vardı. ve O ağlıyordu şekilde. televizyonda. Benim eşim Ebru aldı diye. Aynı ilahi Evet, adalet kendisine yansıdı. Yani ne ekersen onu biçersin. Bu dünyada ve evrende ne yaşatırsan mutlaka yaşamadan ölmezsin. evet. Ebru Gündeş'in, Murat Özdemir'in evliliğini yıktığına dair iddialar vardı. İddia diyelim biz onlara. İddialar İddia, vardı, tabii ki iddia. söylentiler Evet. vardı. Karısı çıkıp konuşuyordu, anlatıyordu. O şekilde haberler çıkıyordu. Peki, Hande Erçel'in geleceğini nasıl görüyorsun? Hande Erçel'e bakabildin mi? Ben merak ediyorum. O kız daha da yükselecek mi yoksa duracak mı? O kız yükselecek. Daha da yükselecek. Geçenlerde bana bunu baktırmıştın, öyle hatırlıyorum. Şimdi Kıbrıs'tayım ben de. Bütün bilgilerim diğer, daha doğrusu iPad'imde kaldı, öyle söyleyeyim. Evet, Dolayısıyla ama bu kızın evet, baktığımda yükseleceğini gördüm. O kızla ilgili de bir şey çok fazla açıkçası yorum yapamıyorum. Çünkü beni dediğim gibi sadece Afra ve Mert ilgilendiriyor. O açıdan dolayı da, sadece onlara yorum yapabiliyorum bu konuyla ilgili. Çünkü sadece onlara yöneliyorum. Sadece bütün enerjimi onlara kullanıyorum. Hande Erçel'i çok açıkçası kullanmadım yani enerjimi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili biraz sonra konuşalım. Ben ondan önce sana, Bülent Ersoy'la ilgili bana bugün gündüz telefonda konuştuğumuzda dedin ki Bülent Ersoy'un yarın, konseri var Türkiye'de, ama Yok satıyor, evet, gidemeyeceğim, maalesef sold gidemeyeceğim out. dedin. Her yer Gidemeyeceğim. yani çünkü Almanya'dan hatta şunu da konuştuk, Almanya'dan, tanıdığı, bir bayan var. Daha doğrusu öyle denmez. Ne denir? Fan mı diyorsunuz siz onlara? Fanları Bunu mı iyi dinle diyorsunuz? değerli izleyenler. İpek Canbulat'ın şimdi söyleyeceklerini çok iyi dinleyin. Evet, Bakın Bülent şimdi Ersoy'un mesela Almanya'da bir hanımefendinin hayranı var. yazısına Evet. Bilal abicim, hanımefendinin yazısını ben bulmaya çalışıyorum. Evet, Bülent Eee, Ersoy'la ilgili çok ilginç bir şey buldum. anlatacak şimdi İpek Hanım. Eee, Evet, Merhabalar İpek Hanım. Sizi Antalya'da açık hava konserinde Bülent Hanım'ın görmüştüm ama cesaret edip yanınıza gelemedim diyor Nilüfer Hanım. Kendisi Almanya'dan yazıyor. Ben onun her konserine Nilüfer Hanım diyor ki ben onun her konserine gidiyorum ve özellikle Almanya'dan atıyorum mesela yılbaşında Bolu'da mı çıkacak? Almanya'dan bilet alıp Bolu'ya gidiyor. al. Konya'da mı çıkacak? Konya'ya gidiyor. Dolayısıyla nasıl anlatayım? Şimdi mesela Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve telefon açıyor. En ön yerlerden aldırtıyor. Nerede var? Jolly Joker mi? Orada, burada. Artık nerede çıkıyorsa nereden takip ediyorsun dedim. Arzu Acay'ın sayfasından dedi. Dolayısıyla Bülent Hanım'ın bütün konserlerinin tarihlerini biliyor ve ona göre gelip gidiyor. Bana şunu sordu. Bülent Hanım dedi çok sevdiği bir şey var. Ben dedi utanıyorum, çekiniyorum. Kendisini acaba kulisinde ziyaret edebilir miyim? Hayatımda tek gördüğüm, inanılmaz derecede sevdiğim ve bu yani karakteristik özelliğini beğendiğim tek insandır Bülent Hanım. Kuliste inanmazsın herkesi ağırlar. Konser biter, 5 saat konser yapar, yorulur, biter, mahvolur. Bütün gelenleri kulisinde ağırlar. Kimseye hayır demez. Kimseye kötü davranmaz. Kimseye olumsuz bir şey söylemez. Aman bu da gitsin demez. Dolayısıyla seni dedim hiç geri çevirmez. Merak etme. Gönlünden ne kopuyorsun? Ben bilmiyorum onun ne sevdiğini dedim. Siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Yok yok ben bilmiyorum. Kendiniz aranızda halledersiniz. Ben kendisine mesaj atacağım. Gidersiniz yüz yüze görürsünüz. Yani o kadar hayrandı ki. Yıllardır gidiyor ve hala Bülent Hanım'ı tanıyamıyor.
Düşünebiliyor musunuz? Bunu Tanıyamıyor derken ileteceğim dedim. yüz yüze gelmemiş Efendim? yani. Yüz Ya, yüze yani hiç gelmemiş. yüz yüze gelemiyor çünkü medeni cesaretim hiç yok diyor. Gidemiyorum diyor ama her konserinde ve Almanya'dan mı gidiyorsun gerçekten mi dedim. Evet, bir tanesini kaçırdım. Neredekini kaçırdın dedim. En son Allah! İzmir'i kaçırdım dedi. Ama Ya bu hepsini gidiyor yani takip Allah ediyor. Allah! Sevgili İpek, dünyanın masrafı bu ya. Her seferinde uçakla gel, git, otelde kal. Dünyanın Ya masrafı evet doğru. Onun hayranı benim de danışanım zaten. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Kadıncağız bazen biliyorsun Allah danışmanlıkların ücretleri vardır ama yani onda bile evet, pazarlık yapan kadın ayda 4 defa Bülent Hanım'a gidiyorsa ve ziyaret ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok benim. Yani var vay sadece canına. o değil ne fanları var aklın hayalin durur. Vay canına ya. Yani ben de ünlüleri çok yakından takip ediyorum ama Almanya'dan her konserine gidecek kadar bir hayranı olduğunu Ya, hiç gerçekten bilmiyordum. Bülent Hanım bak Helal Hatice Hanım olsun. doğru yazmış. Bülent Hanım diva, Ajda Hanım da süperstar doğru. Yani bu dünyaya bir tane Ajda gelir, bir de zaten bizim gibi de gelmeyecek de hoş. Ama özellikleri olan ve sanat, yönü yüksek olan insanlardan işte, bir diva gelmez bir Bülent Ersoy daha bu dünyaya. Gelmez, gelmez. Tabii gelmez. Ajda Pekkan da gelmez. Gelmez. Bülent Ersoy da gelmez. Tıpkı giden Zeki Müren'in, bir benzerinin gelmediği gibi. Bak, 1996 yılı, 2025 yılı, 34 sene geçmiş, değil mi? 35 sene, 36 sene geçmiş, bir benzeri gelmedi. Peki, şunu söyleyeceğim sana. Demet Akalın'la Sefo'nun "Yerinde Dur" şarkısını beğeniyor musun? İlk çıktığında, bir klaplara gidiyordum yazlık yerde. Orada çok hoşuma gitti şarkı. Tutmaz mı falan diye düşündüm. Baktım herkes arabalarda bangır bangır Bodrum'da, sahil, yerlerinde, tatil yerlerinde, özellikle Kıbrıs'ta klaplarda, çok büyük bir klap var burada, 5 yıldızlı bir otelin klabı. Her yerde çalıyordu ama ben bu kadar 200.000 Milyon. 200 milyon. Ha, 200 evet. milyon. Demet Bildiğin Akalın beğendi yapacağını paylaştı. gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, hiç aklıma getiremezdim. Ama Sepo'yu da Evet, zaman zaman Kıbrıs'ta görürüm ben. evet, Ve şu anda tabii ki söyleyecek bir şey yok. Yani, evet, artık hiçbir şarkı bu kadar beğendi, bu kadar, konuşulmadı. Böylelikle de evet, zaten Demet için evet. de çok da iyi oldu bence. Evet. Mesela, çok kısa zamanda 26 Haziran'da çıktı. 4 ayda 200 milyona ulaştı. Demet Akalın önceki gün bu haberi paylaştı storiesinde. Şarkımız YouTube'da 200 milyona ulaştı diye Sefo'yla şarkımız "Yerinde Dur" mutluluğunu dile getirdi tabii. Şimdi dönüp bakıyorum da bak buradan söyleyeyim mesela Hav Hav şarkısı bu Levbel C5. Biliyorum onu. Ha, biliyorum, evet. Ne kadar çok insanlar bunun şarkıyı dinlediler filan. 9 ayda 109 milyon, 109 milyona ulaşabilmiş ancak YouTube'da bir izlenmesi. Demet Akalın 4 ayda 200 milyon Sefo'yla. Zeynep Bastık'ın Lan şarkısı 1,5 yıl geçti. Mabel Matiz'in pardon şarkısı Zeynep Bastık söylüyor. 1,5 yılda 226 milyon. Öbür tarafta 4 ayda 200 milyon Demet Akalın Sefo. Yani şöyle bakıyoruz Hadise'den mesela Sıfır Tolerans en öne çıkan şarkılarından 7 yılda ancak 170 milyona ulaşmış. Ebru Gündeş geçenlerde Demet Akalın şarkısı tutunca bir rapçiyle şarkı yapma arzusu oluştu diye düşündüm ben de. Bu bir moda ya rapçiyle beraber Biliyorum. düet yapmak. Evet. Norm Ender'le yaptı. 4 ay önce Bir Çift Göz isimli şarkı 4 ayda 85 milyona ulaştı. Yani Demet Akalın 200 milyonda. Bu gerçek bir rekor ya. Artık severek dinlersin herhalde. Yani herkesin çok Ben tercih zaten seviyordum, çok dinliyordum o şarkıyı. Hatta, bazen, Hı, yayın yapıyordum. Bir sosyal medya, formatında bir yer var orada. evet, Yaparken de hep o şarkıyı kullanıyordum. Çok da seviyorum ben. Sevmiyor değilim. Ama tabii ki Sefo'yu da es geçmemek lazım. Yani Sefo'nun, onun sayesinde zaten. şarkı patladı. Onu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel bir şarkı. Demet Yani zaten Boğa burcu. Çok şanslı bir kadın. Bakın biz onunla burçtaşız. Ben de Boğayım. öyle Tanıdığım en sevdiğim burçlar yani
Burca sahip bir kişilik karakterine sahiptir. Ansızın ani çıkış yapar, kalbi çok iyidir, merhametlidir. Ben Demet'in burcundan dolayı baktığım zaman zaten şans enerjisinin inanılmaz yüksek olduğunu biliyorum. Bakın bir Evet, dönem durur boğa. evet. Hiç ummadığın bir anda öyle bir patlama yapar ki işte o patlama zaten geçen seneydi ve bunu da yaşadı zaten bir boğa olarak. Ya Demet Akalın, şimdi burada seni bir düzelteyim ben. 2000 Hı. yılından beri üst üste patlıyor ya. Ya ne Bak kadar onu şarkı biliyorum. çıkardıysa, Biliyorum ne kadar ama şarkı bu sefer öyle çıkardıysa, olmadı. Öyle deme, ha, düşünme. 4-5 yıldır gündemde değildi. Sefo'nun evet, şarkısıyla Demet çıktı mı piyasaya? Tekrar ya anıldı evet. mı? Gündeme düştü O mü bitti. hayatında onun da kriz dönemleri oldu tabii son zamanlarda. Herkesin Mesela, oluyor. Hepimiz insanız. Her şey insanlar için Bilal evet. abiciğim. Ama bak şimdi şunu söylemem lazım. Şimdi burada Demet Akalın faktörü çok önemli. Sefo çok Hı. başarılı, çok güzel şarkılar yaptı. Diğer rapçiler de öyle. Rap şarkıları çok dinleniyor filan ama 4 ayda 200 milyona ulaşmasında Demet Akalın faktörünün çok önemli olduğunu, Demet Akalın'la bu şarkıyı söylemesinin çok Sefo, Isabel şarkısıyla milyonlar sevdi Sefo'yu. İlk çıkışı 3 yıl önce. Isabel 3 yılda ancak 206 milyona ulaştı. Bu şarkıyla mukayese edince yani Yerinde Dur şarkısıyla Demet Akalın'la söylediği şarkı tekrar söylüyorum 4 ayda 200 milyona ulaştı. Mesela Ezel Aya şarkısı herkesin dilindeydi. 6 yılda ancak 260 milyona ulaştı. 6 koca yıl geçtikten sonra ulaştı. Blok 3. Bütün gençler çıldırıyor. Blok 3, blok 3, blok 3. Sevmeyi denemedin şarkısı bir yıl önce çıktı. Bir yılda 200 milyona ulaştı. Yani Demet Akalın faktörü çok önemli ya. Hakikaten kadın beste yapamıyor, kadın söz yazamıyor, aranjeyi de bilmiyor, müzik yönetmeni değil ama harika şarkı seçiyor. Bunu kabul etmek Evet. lazım. Evet, Böyle, doğru, gerçek bu. bu başka bir şey ve senin dediğin burcunun çok önemi var diyorsun ha? Tabii ki çok şanslıdır boğalar. Yani gerçekten şanslıdır. Gezegenleri Doğuştan Venüs şanslı hakikaten ha? şanslıdır. Benim de dönem öyle olur. Bir dönem bakarsın dururum. Bir dönem ansızın olağanüstü şeyler gelir. Çok şanslıyımdır ben, inanılmaz. Çok şanslıyım. Ya, Peki tabii bu şanslı şans derken yanlış anlama, normal şey açısından söylüyorum. İş, mesleki anlamda, iş anlamında, ne bileyim, maddi anlamda, bir anda, böyle, işte, tatillerin akması, tekrardan hayata daha, böyle, değişik bakmam, değişik açıdan bakmam, mesleki açıdan olabilir. Onlardan bahsediyorum. Yoksa, hani, ya, diğer hayatta, özel hayatımızla ilgili falan, konuşmak ya da bir şey ifade etmek istemedim. anladım O genel konuda anlamda. şanslıyım Peki demek. benim hiç şansım yok ya, benim burcum bana hiç şans getirmiyor filan diye düşünen insanlar bu gidişatı değiştirebilirler mi? Bu soruyu sen düşünürken bir saniye Nelly Manzano Arjantin'den. Yahu Nelly uyumuyor musun? Saat kaç? Selamlar diye kocaman bir mesaj. Özel üyem kendisi, özel abonem Arjantin'den, Güney Yarımküre'den bize selam veriyor. Çok teşekkürler. İnsanlar değiştirebilirler mi? Ben bunu hep merak etmişimdir. Yani bu Neyi? Kaderini mi? şanssızlık kaderini değiştirebilir mi insanlar? Yani, tabii Astrolojide ki böyle bir zaten açık kapı var insanların. mı? Evet. Tabii ki. Var mı? Şimdi insanlar kaderlerini kendileri yaratırlar. Evet. Kendileri ortaya çıkarlar. Tabii ki bazen kader döngüleri denen şey var. Mesela, işte, kaderinde her zaman her şey dört dörtlük gidecek diye bir şey yok. Çünkü biz zaten bu dünyaya, evrene bir görevli olarak, bir misyon olarak geldik ve bu görevimizi tamamlayıp gideceğiz. Ama bu görev içerisinde bizim imtihana tabi tutulduğumuz, yani, şöyle söyleyeyim, eee, yaptığımız hataları, birtakım hatalar yapıyoruz hayatta. Bunların da zaten diyetini ödüyoruz. Yani yaptığımız birtakım hatalar oluyor. Bunları düzeltmek bizim elimizde çünkü Allah zaten bizi yaratırken bir zekâ vermiş ve bu zekâyla sana diyor ki ben sana bu aklı verdim ama sana önüne bu doneleri de sundum. Bunlardan hangisi, külli ve cüz'i irade, aynen öyle. Hangisini kullanırsan, eee, yani daha şanslı olursun. İşte bunu kullanırsan daha iyi bu ama sana zekâ verdim. Sana bırakıyorum her şeyi der. Sen de zaten bu iradeni kullanırsın. Dolayısıyla orada hata mı yaparsın tekrar, gerçeğini mi yaparsın? Onu da zaten kendi iradenle yine karar verirsin. İmtihan dünyası olduğu için
Her şey bence insanlar için. Kaderlerini de insanlar kendi yaratırlar. Seçimlerini de yanlış da olsa kendileri yaparlar. Bu her şey için geçerli. Hayatınızda olumsuz başınıza ne gelirse gelsin mutlaka bunun sorumlusu sizsiniz. Yoksa bir başkası değil. Çünkü bunu zaten siz yaptınız, siz icra ettiniz, ortaya çıkardınız. Mesleğiniz de sizden tercihiniz, eşiniz de sizin tercihiniz. Aldığınız arabada sıkıntı varsa onu da sen aldın isteyerek, o da senin tercihin. Çok güzel söylüyorsun. Görerek ve Çok doğru yaşayarak söylüyorsun. göreceksin ve analiz edeceksin ki bir daha yaptığın hataları yapmayacaksın. Yoksa Çok doğru dünyada hiçbir şey söylüyorsun. kayıp değil. Çok doğru söylüyorsun. Bazı insanlar der ki kader doğuştan yazılır. Tamam, kader doğuştan yazılır ama onu değiştirmek Allah sana akıl vermiş İnsanın söylediğin gibi. elinde, yo hayır. Evet, Yani ben şimdi kaderimde hep mesleki hayattan olumsuz atıyorum işte neler yapıyorum aman Allah'ım her yere müracaat ediyorum iş için şu bu. Hiçbir şey olmuyor. Yahut evde oturuyorum hiç iş beklemiyorum ama Allah'tan dua ediyorum para istiyorum. Bu rızkı veren Allah ama sana durup evet, dururken gökyüzünden piyangoyla indirmez. Çalışacaksın, üreteceksin. Gittiğin yer evet. olmadı mı bir daha başka yani biraz bir çaba ister. Yaşam da böyle bir şeydir. Mücadeledir aslında. Hayat mücadeleden ibarettir. Öyle oturmakla, düşünmekle falandı filandı olmaz. Olmaz. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Son konumuz aslında dün benim burada anlattığım bir konu ama, ben bunu, hem bir bayan olarak hem görmüş geçirmiş bir, insan olarak, ve, insanların özelliklerini, duygularını çok iyi bilen, gözlemleyen bir uzman olarak İpek Hanım'a danışmak istiyorum. İpek, dün ben burada dedim ki Harvard Üniversitesi bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın Evet. sonuç raporuna göre kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutlu. Koskoca İngiltere'nin üniversitesi söylüyor bunu. Yemek yapmayan kadınların evlilikleri daha mutlu. Uzmanlara göre bunun nedeni basit. Kadın her gün yemek yaptığında farkında olmadan hizmet eden rolüne giriyor. Bu da zamanla eşitlik duygusunu zedeliyor ve partnerini eşten çok yardımcı gibi hissettiriyor partnerine, kocaya kadını yardımcı kadın gibi hissettiriyor. Yani bu konuda Bilal sen abi ne doğru düşünüyorsun? söylemiş Harvard Üniversitesi. Öyle Aslında mi? sadece yemek yapmayan değil tabii ki. Yemek yapmayan değil. Evde bence iş yapmayan kadın makbul kadın. Ben bunu A analiz ettim. Etrafıma da a! baktığımda görüyorum. Birkaç A! donesi de var elimde. Maalesef öyle. Çok fedakar ve çok verici olduğunuz zaman ya da ev içerisinde sürekli çamaşır yıka, ütü yap, ev işi yap, yemek yap. Bence kadının eee birtakım değerini azalttığına inanıyorum. Ben de bir kadın olarak üzgünüm ki bunu söyleyebiliyorum. Gerçekten Allah doğrudur bu. Allah. Güzel bir Allah araştırma Allah. yapmışlar. Tanıdıklarım var benim. Hem de böyle siyasi camiadan çok tanınmış birisinin eşi. Kadına E, soruyorum sabah neredesin diye. 11'e kadar diyor uyuyorum diyor. Ne uykusu bu böyle diyorum. Hep öyle uyurum ben diyor. Ben diyor hep 11'e 12'de uyanırım diyor. Diyorum Allah sabah Allah. kahvaltı hazırlamıyor musun? İş yapmıyor musun? Ya Tabii da ne canım. bileyim evinin hiç mi işi yok senin? Hayır Evet. diyor. Diyorum nasıl olur ama? Sabah 11'de çıkıyorsun, tırnakçıya gidiyorsun, porselen tırnaklar. Yok efendim botoksçuya gidiyorsun. Arkadaşlarıma gidiyorum bugün diyor, altın günümüz var diyor, çay günü. Peki senin kocan senden ne bekliyor dedim. Yani ya da bir şey bekliyorum. İnanmazsın kocası bu kadına tapıyor. Böyle Allah olmak Allah. lazım. Allah Böyle Allah. olmak lazım. Aslında ders alacağımız çok kadınlar var. Öyle söyleyeyim. Allah Allah. Yoksa Kadın hep yemek geziyor. yapmışsın kocanla. Hep geziyor kadın Nasıl? yani. Ama Hiç evlilikte evde durmuyor. problem. Hayır, durmuyor evde. Durmuyor. Ama Söylüyorum zaten. Ne bulaşık yıkar, ne ütü yapar, ne çamaşır yıkar. Yani, bana da soruyor, "Ya," diyor, "bu kadar tatlıyı nasıl yapıyorsun? Gerçekten sen mi yapıyorsun?" Ama diyor, "Ben," diyor, "sana baktığım zaman sende," diyor, "dış görüntü itibarıyla, hani, böyle bir tarz bir kadın yok canım. Ben evde tülbentimi takarım, yemenimi. Normalde dışarıda sosyetik de olabilirim. Evet, sanat camiasının içerisinde olabilirim. evet, Kıbrıs'ta yaşıyorum, farklı bir ambiyenste olabilirim ama sonuç evet, itibariyle ben Türkiye'de kendi evimde yemenimi de takar, yemeğimi de yapar, ütümü de yaparım. Yani bildiğin bir, ev kadını, öyle söyleyeyim. Ben oysa iş kadınıyım ama evimde ve çok saatler boyu bunu yapıyorum ve, emin ol ki gerçekten değersizlik bu. Yani, yalnız yaşasam derim ki kendime değer, hiçbir faydası yok. O yüzden Harvard Üniversitesi doğru söylemiş.
Doğru Gerçekten söylüyorsun. yemek yapmayan ve evde iş yapmayan kadınlar eşleri tarafından daha değerliler. Vay canına ya ve Evet. evlilikleri daha mutlu. Çok Daha enteresan. mutlu. Tabii daha mutlu. Çünkü değer veriyor adam ona. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Değerler eşit olmuş oluyor. Şimdi sen, Hı, evde sürekli yemek yap, ütü yap, çamaşır yap, klasik bir ev kadını karşı evet. taraftaki adamın gözüyle başka bir gözle aslında. Söylemek istemiyorum burada da, izleyen olur YouTube'dan bizden sonra da belki bizim camiadan da izleyen olur. Bunu Evet. söylemek istemiyorum. Bende kastı ama gerçekten daha, eee, yapmayanlar değerli. Bunu yapanın kıymeti çok yok. Vay canına ya. Peki, bunu İpek Canbulat'ın, bir uzmanın, bir sosyoloji, bir astroloji uzmanının, toplum bilimci sayılırsın sen aynı Evet, zamanda. doğru. Bunu Hayır, zaten söylemen psikoloji mezunuyum Bilal abicim. psikoloji Eee, mi? Tam tabii, insanına tabii 4 sormuşsun sene ya. psikoloji okudum ben. 2 sene Öyle de mi? master yaptım. Aynı zamanda bir 4 sene de, şey okudum, işletme, Business of Administration okudum. Yani 2 üniversite mezunuyum ama, işletmeyle hiç ilgili bir şey yapmadım. Sadece İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelde, çok lüks bir otelde çalışmıştım bundan yıllar önce. Sonra da, Evet. işte, bir dönem lisanımdan dolayı hosteslik yaptım. Sonra da zaten beni İbrahim Tatlıses vesilesiyle de televizyonda program yapmaya başladım. Sonuçta böyle oldu, astrolog oldum. Çok güzel. Peki, bu Londra'da okuduğun okul psikoloji miydi? Yüksek Hayır, lisans hayır mıydı? değildi, hayır. Önce ben oraya au pair olarak gittim. Sonra kaldım dil okulunda. Yani yabancı dil eğitimi aldım. Sonra 2 sene de onun üzerine doktora yaptım. O kadar bir şey yapmadım orada. Yani üniversiteleri ben aslında normalde Kıbrıs'ta ve İstanbul'da okudum. Yeditepe Anladım. ve burada yakında o. Ha, Yeditepe. Benim kızım da Yeditepe'de Evet edebiyat ama bitirdi. ilk açıldığında, ilk İlk açıldı. açıldığındaydı. O da ilk açıldığındaydı, evet. Evet. Yeditepe Üniversitesi çok iyidir. Peki, sevgili İpek, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili dün Onur Akay bir yazı kaleme aldı. Onur Akay onların çok yakını. Afra Saraçoğlu'nun annesi, onun komşusu Akçay'da. Ve yıllardır hem annesiyle görüşür hem annesinin komşularıyla samimi görüşür. Aynı zamanda Mert Ramazan Demir'in de bazı arkadaşları Onur Akay'ın dostu. Dolayısıyla haber Hıı. kaynakları sağlam. O gün bir yazı yazdı ve dedi ki Mert Ramazan Demir bildiğiniz gibi bundan 2 sene evvel Şeker Bayramı tatilinde Urla'da otel odasında Afra Saraçoğlu'na evlilik teklif etmişti ve bir söz yüzüğü takmışlardı. Sonra bugüne kadar gelindi. Evlenme olmadı. Bir ayrıldılar. Sonra şimdi barıştılar. Şimdi de dedi deniz kenarında bir mekanda Afra Saraçoğlu'na Mert ikinci kez evlilik teklifinde bulundu dedi. Ve bunun üzerine onları sevenler çok sevindiler. Ama ben bugün seninle yayınımız olduğunu bildiğim için sana dün rica ettim. Dedim ki Allah aşkına şunlara bir bak sen, bir incele. Bu evlilik gerçekleşecek mi diye. Şimdi seni Şimdi, dinliyorum. Evet, şöyle söyleyeyim, bu evlilik gerçekleşecek mi derken, bunların evliliğiyle ilgili şimdi şu anda zaten bir bölüm diyor ki yani bu 2 grup var gördüğüm kadarıyla. Birisi Afracılar, birisi de anti Afracılarla Mertçiler. var. Dolayısıyla, var öyle bir şey hissediyorum. Ben şimdi yazılardan da görüyorum, analiz ediyorum alttan ama genelde çok sevenleri var. Sevenleri de zaten gerçekleri biliyorlar. Afra ile Mert'in ilişkisinin olduğunu ve bunu sadece mesleki ve iş, durumlarına zarar gelmesin diye yapımcılarının, yani söylentileriyle birlikte bazı özellerini paylaşmadıklarını ben kaç defa söyledim. Bence böyle. Ama bunların ilişkileri çok iyi. Bunların ilişkileriyle ilgili herhangi bir sıkıntıları yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunlar zaten, şu anda, dizide oynayarak, bütün bir kitleyi kendilerine çekiyorlar. Evet, gerçekten bunlar özel hayatlarını deşifre edip dışarılarda gazetecilere ya da medya gruplarına yakalandıkları an, flaşlara çekildikleri an, bittikleri an zaten bu diziyi kimse seyretmez. Çünkü Evet, artık, onların özelini seyreder. Özelini araştırır, internetten onlara bakar. Nasıl olsa der bunlar bunu. Dizi seyredilmez, izlenilmez. O açıdan dolayı da yapımcıları da, bu konuda geçenlerde söylemiştim zaten. evet, Olumlu evet, düşünmez, olmaz. İflas ederler öyle söyleyeyim. Ne olacak? Bunların ilişkileri belli bir dönem sonra. Bakın bundan sonra bir dizi daha olacak. Bu dizide de evet, oynayacaklar. Ondan sonra bir evlilik teklifi duyacaksınız. Bunlar evlenecekler. Ama ondan sonrasını Allah bilir. Çünkü her evlilik sonsuza kadar gidecek diye bir kaide yok. O konuda yorum yapamam.
ama evlilikle ilgili evlilik teklifi alacak. Onlar birbirini çok seviyor. Tekrar Çok söylüyorum, tekrar. Üstüne basa basa söylüyorum. Basa çok basa. çok güzel. Şimdi oynayacakları dizilerden sonra yine, dizi projeleri olacak ve ondan sonra evlilikle ilgili, gerçekleşme olacak diyorsun, öyle mi? Tabii, Çünkü tabii. ben de bunu şöyle anlıyorum. Çünkü çocuklar kariyerlerinde yükselmeye devam ediyorlar ve tam para kazanma zamanları, tam işe, odaklanma zamanları ama birbirlerinden de kopamıyorlar ve, hem işlerini yapacaklar hem aşklarını devam ettirecekler ve daha sonra yine bir evlilik teklifi gündeme gelecek, yine tazelenecek evlenelim Amin fikri ve Zeki, amin. o zaman evlenecekler diyorsun. Bunun Yani için de onlar yuva kuracaklar. Ya, bakın bir şey söyleyeceğim. evet, Evlenmek ya da yuva kurmak bunlar da değil. Yani aslında her, benim sevgiye saygım gerçekten sonsuz ama bunu hak evet, edebilene o yüzden dolayı da bence o ikisi de hak ediyorlar. Ben son hele 10 günden beri aklımı bunlarla yedim. Her yerlerde araştırıyorum tanıyanlara. Nasıl ki siz Onur Akay için annesini tanıyor diyorsunuz. Benim de ortak tanıdıklarım çıktı. Bir sonraki yayında hepsini anlatacağım zaten. Biliyorsunuz ki çok da açıkçası vakit kalmadı. Son şeyine geldik. Benim de 1-2 tane işim var, gideceğim yerler var. O tamam. yüzden dolayı şunu son olaraktan söylemek istiyorum, artık Evet, uzatmayacağım. Afra'yla Mert birbirlerini çok seviyorlar. Onun için alttan yazmayın ayrıldılar diye, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyleri sizler söylüyorsunuz. Neden olumsuz düşünüyorsunuz? Niye insanların mutluluğunu kıskanıyorsunuz? Acaba siz mutlu olamadığınız için mi? Yahut da o insanların siz bekârsınız, onların da evlenmek, yuva kurmak gibi bir hakkın olmadığını iddia mı ediyorsunuz? ya, Nedir? Nedir? ya, Niçin? bak Neden? bak Neden hep yapmayın. kadınlar yazıyor, erkekler de değil. Kadın kadının düşmanı. Buradan alttan yazıyor. Yapmayın. Ayrılacaklar, ayrıldılar. Ya niye olumsuz düşünüyorsunuz? Ya güzel şeyler düşünün de Rabbim size de güzellikler nasip etsin. Bak İnanın güzel şeyler düşünün. Alkushi soyadlı herhalde Japon bu hanım. "Thank you for wonderful words" İpek Hanım. Ay, Yani, thank you very much, ya thank you. yani İpek ağzından bal damlıyor hakikaten. Olumsuz düşünenleri boş ver. Onlar olacaktır her zaman. Bak Ya kalpler, neden kalpler, ama sadece alkışlar. Bilal abicim bu ilişki, Evet, bakın bunların ilişkisinde normalde mesela ya ben çok biliyorum böyle, ya evlenmiş kadın, çocuğu olmuş, evet, arada bir yaş farkı var. Mesela evet. Pınar Altuğ'yla Yağmur. Yağmur. Yani linçliyorlar kadını. Ondan sonra ya evlenmiş çocuğu var, yıllardır evli. Bu nedir? Hep de bunu söyleyenler, inanmazsınız kadınlar. Nedir bu Doğru. kıskançlık? Siz de bulun o zaman kendinizden yaşça küçüğünü. Bulamadığınız için saldırıyorsunuz. Niye bu pislikleri yapıyorsunuz? Gerek var mı buna? Gerek var mı? Çok teşekkürler. İpekçim, Ben sağ teşekkür ol. ediyorum. Sağ ol canım. Renk kattın programıma, yayınıma. Çok teşekkür Ne ederim demek, tekrar. estağfurullah, her zaman, her zaman. Eksik olma, sağ olasın. Dostlar, İpek Canbulat'la birlikteydik. Ünlü astroloji uzmanı, kendisi astrolojinin prensesi biliyorsunuz. Kıbrıs'tan yayınıma katıldı. Sağ olsun, çok güzel yorumlar yaptı. İpekçim, cuma akşamı görüşeceğiz inşallah tekrar. Görüşmek Allah'tan bir üzere. ayrılmazsa. Yeni Sağ konularla hoşça kalın. Hepinize de teşekkür ediyorum izlediğiniz ve takip ettiğiniz için. sağ ol canım. Sevgiler dostlar. Görüşmek Size üzere. de.